Herkese merhaba. Şeker ve diyabet. Bu ikiliyi ne kadar sık yan yana duyuyoruz, değil mi? Ama işin aslı inanın göründüğünden çok daha karmaşık. Peki bütün şekerler aynı mı? Vücudumuz bu tatlı molekülleri sindirirken tam olarak nasıl bir maceradan geçiyor? Gelin bu tatlı hikayenin ardındaki bilimsel gerçekleri hep birlikte aydınlatalım ve vücudumuzda aslında neler olup bittiğini keşfedelim. Ve işte o meşhur milyon dolarlık soru. Çok fazla şeker yemek gerçekten diyabete yol açar mı? Bu soru, beslenme dünyasındaki en hararetli tartışmalardan birinin tam da merkezinde yer alıyor. Merak etmeyin, birazdan bu konuyu bilimsel kanıtlarla masaya yatıracağız. Ama önce konunun ciddiyetini ortaya koyan şu çarpıcı rakama bir bakalım. 3 kat. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 20 yıllık bir sürede diyabetli insan sayısı tam 3'e katlanmış. Bu sadece basit bir istatistik değil, adeta bir alarm zili. Beslenme alışkanlıklarımızda bir şeylerin ciddi şekilde değiştiğinin ve sağlığımızı nasıl etkilediğinin en net kanıtı. Peki bu korkutucu artışın arkasındaki suçlu gerçekten şeker mi? Bu bağlantıyı tam olarak anlayabilmek için şeker dediğimiz o genel terimin biraz ötesine geçmemiz ve bilim insanlarının mercek altına aldığı belirli bir bileşiği tanımamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her şeker eşit yaratılmamış. Bazıları vücudumuz için hafif bir yükken, bazıları metabolizmamıza adeta bir zincir gibi dolanabiliyor. Bilim insanları da tam olarak bu yüzden dikkatlerini özellikle bir tanesine çevirmiş durumda. Çünkü onun vücuttaki yolculuğu diğerlerinden çok ama çok farklı. Ve işte metabolik hikayemizin başrol oyuncusu fruktoz. Gelin şimdi fruktozun ne olduğuna ve onun neden diğer şekerlerden ayrı bir yere koymamız gerektiğine daha yakından bakalım. Şimdi fruktoz deyince aklınıza hemen meyveler gelebilir. Ki bu doğru. Ancak bizim burada asıl odaklanmamız gereken şey bir elmanın içindeki doğal fruktoz değil. Asıl mesele gazlı içeceklerde, paketli gıdalarda karşımıza çıkan o endüstriyel olarak konsantre edilmiş fruktoz. İşte hikayenin rengi de tam burada değişiyor. İşte bu tablo hikayenin kilit noktası. Bakın, glikoz yani bildiğimiz kan şekeri vücudumuzun her yerine giden ve kurallara uyan bir vatandaş gibidir. Enerjiye ihtiyaç duyan her hücre onu rahatlıkla kullanabilir. Ama fruktoz, o adeta özel bir geçiş kartıyla doğrudan karaciğere giden, denetimden kaçan bir VIP gibi. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Vücudun dur, yeterince enerjimiz var diyen o güvenlik kontrolünü atlıyor. İşte bu bypass etme durumu karaciğerde işlerin fena halde karışmasına neden olacak. Peki, fruktozun karaciğere giden bu özel yolu tam olarak nasıl bir yol? Gelin şimdi karaciğerimizin kapılarını aralayalım ve bu molekülün içeride nelere sebep olduğuna yakından bakalım. İşte aradaki farkı gösteren inanılmaz bir oran, %70. Vücudumuza giren glikozun sadece küçük bir kısmı karaciğere uğrarken, fruktozun neredeyse tamamı yani %70'i doğrudan karaciğere akın ediyor. Bu, karaciğerimizin bir anda ne kadar büyük bir iş yüküyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Adeta tüm trafiği tek bir kavşağa yönlendirmek gibi bir şey bu. İşte o kritik an bu slaytta. Fruktoz, karaciğeri girer girmez adeta bir ekspres şeride giriyor ve PFK olarak gördüğünüz o önemli denetim kapısını yani trafik ışığını bypass ediyor. Normalde bu ışık ne yapardı? Vücuda şehirde yeterince araç var, daha fazlası gelmesin derdi. Ama fruktoz bu ışığı dinlemiyor. Sonuç, otoyol dolup taşıyor ve bu kontrolsüz akış karaciğerin içinde istenmeyen bir şeye yani yağa dönüşüyor. Peki, karaciğerdeki bu kontrolsüz trafik sıkışıklığı neye yol açıyor? Bu metabolik kaosun vücudumuza gönderdiği faturalara, yani o sonuçlar zincirine bir göz atalım. Bu bypass mekanizmasının ilk ve en önemli sonucu, karaciğerde yeni yağ üretimi sürecinin, yani de novo lipogenezin tetiklenmesi. Karaciğerimiz bu fruktoz seliyle başa çıkamayınca, elindeki bu fazlalığı doğrudan yağa dönüştürmeye başlıyor. Ama fruktozun bir başka şaşırtıcı marifeti daha var. Bu hızlı ve kontrolsüz metabolizma, hücrelerimizin enerjisini tıpkı bu slayttaki piller gibi hızla tüketiyor. Bu ani enerji tükenişinin bir yan ürünü olarak da ürik asit kristalleri oluşuyor. Evet, doğru duydunuz. Fruktoz, ürik asidi yükselten tek şeker türüdür ve bu durum yüksek tansiyon gibi sorunların da kapısını aralayabilir. Şimdi de tüm parçaları birleştirelim. Karaciğerde biriken bu yağ, hücrelerimizin insülin hormonuna karşı adeta kulaklarını tıkamasına neden oluyor. İşte biz buna insülin direnci diyoruz.
Bu durum sadece karaciğerde değil, organlarımızın etrafında biriken ve en tehlikeli yağ türü olarak bilinen visceral yağlanmayı da tetikliyor. Gördüğünüz gibi zincir bu şekilde tamamlanıyor. Ancak hikaye burada bitmiyor. Bilimsel tartışmanın bütününü görebilmek için bir adım geri çekilip konuya daha geniş bir perspektiften bakmak gerçekten önemli. Çünkü fruktozun metabolik yolu ne kadar ikna edici olsa da tek faktör bu değil. Tıpkı bu alıntının da vurguladığı gibi madalyonun bir de diğer yüzü var. Çoğu uzman parmağımızı sadece şekere doğrultmanın resmi aşırı basitleştirmek olacağını söylüyor. Diyabet, tek bir suçlusu olmayan karmaşık bir senaryo ve fruktoz bu senaryodaki oyunculardan yalnızca biri. Karşı argümanın temelinde ise aslında bu terazi yatıyor. Yani bu görüşe göre asıl mesele tabağımıza fruktoz mu yoksa başka bir şey mi koyduğumuzdan ziyade terazinin bir kefesindeki toplam kalori alımımızın diğer kefedeki enerji harcamamızdan fazla olması. Kısacası eğer yaktığınızdan daha fazla kalori almıyorsanız bazı çalışmalar fruktozun tek başına karaciğeri yağlandırmadığını gösteriyor. Bu da bize büyük resmi, yani genel diyet ve yaşam tarzı dengesini hatırlatıyor. Peki, tüm bu bilimsel tartışmalardan sonra biz ne yapmalıyız? Gelin şimdi büyük sağlık kuruluşlarının önerilerine dayanan net ve pratik tavsiyelere geçelim. Amerikan Kalp Derneği'nin önerileri aslında oldukça net. Ama burada altını çizmemiz gereken en önemli kelime eklenmiş şeker. Yani bu limitler bir elmanın içindeki doğal şeker için değil, yiyecek ve içeceklere sonradan endüstriyel olarak eklenen şekerler için geçerli. Bu limitler havada kalmasın diye şu basit ama şok edici grafiğe bir bakalım. Görüyorsunuz değil mi? Sadece bir kutu gazlı içecek, bir erkeğin tüm günlük eklenmiş şeker hakkını doldurmakla kalmıyor, bir de üstüne taşıyor. İşte gizli şekerlerin tehlikesi de tam olarak bu. Farkında bile olmadan limitleri ne kadar kolay aştığımızın en net kanıtı. Evet, sonuç ortada. Fruktozun vücudumuzda özel bir rotası olduğu ve bu rotayı aşırı yüklemenin riskli olabileceği açık. Ama unutmayalım, büyük resimde yaktığımızdan fazla kalori almak da denklemin en önemli parçası. Artık bilimin bu konuda ne söylediğini biliyorsunuz. Şimdi soru şu: bir dahaki sefere elinize bir ürün aldığınızda etiketteki o şeker kelimesine aynı gözle bakabilecek misiniz?